Tanrı ile rekabet eden, Tanrı'yı, Elohim'i ve insanları yenen kişi anlamına gelen İsrail ünvanını alıyor Hazreti Yakup. Olana itiraz ettikçe Yaradan'la rekabet ediyor durumuna gelirsin. Yani İsrail olursun. Çünkü şu andaki yapılan bu ama senden öte değil. Benden öte değil. Demek ki burada her birimiz, burada izleyenlerimiz dahil, her birimiz bir yerde Yaradan'ın haşa elini bileğini bükmeye çalışıyor. Çünkü insanlar imana davetli ama inançla oyalanıyorlar. Bakın. Ve imana gelebilmek için daha fazla ölüm seyretmeye ihtiyaç var. Her birinizin zaman zaman kayıpları, zaman zaman elinden bir şey alınmaları, sağlığının alınması, herhangi bir yerde mutluluğunun ve huzurunun alınması ne demek? Yakup'un elindeki oğlun alınması demek. Gönül içeride Yaradan'ın sesidir. Gönlün dili onun dilidir. Onu dinledikçe dönüşür. Yaradan ile muhabbet ettikçe dönüşür. Şimdi sevgili dostlar, birkaç gündür aslında yayın yapacağım. Fakat Anadolu'yu geziyoruz biliyorsunuz. Kars, Erzincan, Erzurum bir sürü yerlere gidiyoruz. Yoğunluktan da bir herhangi şehirde mola verip konuşamıyoruz. Biriken konular vardı ve bunlardan bir tanesi de içerideki İsrail. Size bu konuyu anlatarak ondan sonra birazcık da böyle şifalardan bahsedeceğiz. Bu konuyla şifalanacağız. Çünkü şöyle yapıyoruz biz. Yani dışarıda bir şeyi görüyoruz, seyrediyoruz. Bu ötede, uzakta. Benle alakası yok. Peki bizim Anadolu mayasında ne var? Her şeyin birliği var. Gördüğümüz her şeyde biz var, kendimiz var. Ama bir bakıyorsun ki çoğunluk her şeyi öteliyor. Bu bizle alakalı değil. Şu bizden değil. Oysa ki yaşadığımız dünyanın içinde ne oluyorsa her şey benimle ilgili, seninle ilgili, bizimle ilgili ve bizi anlatıyor. Tamam o zaman şimdi bunun üzerinden hem beraber bir okuma yapacağız. Bakın. Belki Türkiye'de ve dünyada ilk defa bunun bir okumasını Kayseri'de gerçekleştiriyor olacağız. Sizler çünkü çağırdınız. Hani birçok yerden çağrılıyor diyorlar ki hani biz de çağırıyoruz ama buradaki sevgili dostlarımız gönülden bize güzel bir çağrı yaptılar. Biz de yolumuzu ta nereden bir baktık Kayseri'deyiz. Bugün bir sabahtan beri bir şelaledeydik. Sığıntı mı ne? Sızıntı. Ne? Sızın. Sızır şelalesindeydik. Evet. Sızır şelalesi sabahtan beri sulara giriyoruz. Instagram'da böyle canlı yayınlar yapmadım ama sonradan evet hemen şöyle alalım sizleri gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Var. Hoş geldiniz. Beyler var. Hoş bulduk. Şimdi gelin birlikte bu konuya hem tarihsel hem güncel olarak bir okuma yapalım. Şimdi önce mevcutta durum nedir? Her birinizin yüreği sızlıyor değil mi? Yani Gazze'de olanlar, işte dünyanın çeşitli yerlerinde olan bir sürü işte diyelim ki olumsuz olayları görüyorsunuz, seyrediyorsunuz ve her biriniz şunu diyorsunuz. Yani neden böyle bir dünyada yaşıyoruz? Ve bu dünyada bu olanlar vicdanımı sızlatıyor. İşte ne kadar gaddar, ne kadar kötü, ne kadar olumsuz durumlar var ve bunlar her birinizin vicdanında bir sürü böyle yaralar oluşturuyor, rahatsızlıklar oluşturuyor. Yani neredeyse dünyanın yani şöyle söyleyeyim. Bu işte şu din bu din değil. Şu anda birçok İsrail vatandaşının da vicdanı sızlıyor. Bizlerin de ve dünyanın dört bir tarafında hangi inanç, hangi anlayış olursa olsun bir bakıyorsunuz yani olanlar karşısında titriyoruz. Peki
Acaba neden bunlar oluyor? Benimle, seninle bu işin ilişkisi ne? Ben ne yapıyorum ki böyle bir dünya seyrediyorum diye bakacağız. Çünkü bunu öğrendiğimizde, bunu anlayıp kavradığımızda dünyadaki hiçbir olayı yargılamamayı öğreneceğiz. Dünyadaki hiçbir kimseyi kötü, suçlu ya da günahkar diye bir şekilde hüküm vermemeyi öğreneceğiz. Bakın ne kadar önemli bir şey. Çünkü hüküm Allah'ındır. Senin, benim değil. Öyleyse bugünkü seyrettiğimiz olaylardan birazcık şimdi tarihin içerisine doğru gideceğiz. Ve şimdi ilk gördüğünüzde dünyadaki bu şu andaki olayları, bir savaşın Orta Doğu'da başlamasının, işte oradaki mücadelelerin, işte Filistin'le İsrail arasındaki savaş ve kavgaların ne kadar işte diyelim ki olumsuzlukları, savaşların birçok etkilerini görüyorsunuz. Ama bu savaşın birazcık öncesine İsrail kelimesinin nasıl oluştuğuna önce bir gideceğiz. Şimdi evet şöyle hemen kenarlardan gidin çünkü canlı yayınlarımız var. Bir sürü dostlarımız da şimdi uzun zamandır canlı yayın yapamadık seyrediyorlar. Nerede acaba diyorlar bizim Ünal? İşte burada dostlarıyla buluşarak. Şimdi Hazreti Yakup biliyorsunuz Hazreti Ömer'in soyundan onun torunu Hazreti İbrahim'in yani Hazreti İshak'ın oğlu. Öyle diyelim. Ve bir güreşe tutuşuyor bir kişiyle. İşte o meydana da bir isim veriliyor. Hani herhalde Tanrı'nın yüzü anlamına geliyor zannediyorum İbranicesi. Ve sabaha kadar neredeyse güreşiyorlar. Artık sabah olacak. Kişi diyor ki senin adın ne diyor. O da diyor ki işte benim adım Yakup. Sen diyor tabii bu anlattığım Tevrat'ta geçen tarafını anlatıyorum. Bu doğrudur diye değil. Tevrat'ta geçtiği şekli anlatıyorum. Çünkü birçok biliyorsunuz kutsal kitaplarda bazı tahrifler, bazı değişiklikler olmuştur. Ama ben size oradaki bölümü anlatıyorum. Bu tekvim bölümünde geçen. Ve bu kişi diyor ki bundan sonra senin adın İsrail. Yani Elohim'den geliyor biliyorsunuz. Yani bir tanrı. Tanrı ile rekabet eden diyor ama kimileri de Tanrı'yı güreşte yenen anlamına geliyor. Şimdi burası çok önemli. Ve Tanrı ile rekabet eden Tanrı'yı, Elohim'i ve insanları yenen kişi anlamına gelen İsrail ünvanını alıyor Hazreti Yakup. Şimdi buranın altını çizdik. Ve ondan sonra yine ne diyorum? Tevrat'ta geçen kısmıyla anlatıyorum. Ve etrafı, çevresi ona diyorlar ki sen ne kadar işte güçlü, kuvvetli şöyle bir insansın. Bak Tanrı'yı yendin. Şimdi buranın da altını çiziyorum. Bakın bunlar hani kader portallarını hatırlıyorsunuz. Yani bir şey yalan da olsa, doğru da olsa ne kaderler oluşturuyor ve neler açıyor. Şey de soruyor tabii. Hazreti Yakup da soruyor. Sen de diyor bana adını söyle. O adını söylemiyor. İşte kimi yerlerde melek geçiyor, kimi yerlerde dediğim gibi Tanrı geçiyor. Kutsal kitap olarak. Ve bu İsrail kelimesi bir kavmin artık sembolü ve adı oluyor. Ne yani bu isim?
Tanrı ile rekabet eden ve onu yenen, onu güreşte yenen. Şimdi bakın burası çok önemli. Bunu koyduk. Yani ilahi sistemle, ilahi kanunlarla, o kanunlara rağmen onunla rekabet edip onu yenmeye çalışan tarafımızı bir tarafa koyduk. Ve şimdi onun için her birinize şu soruyu soruyorum. Sen nerede Yaradan'la rekabet ediyorsun? Nerede onunla güreş tutuyorsun? Nerede onun bileğini bükmeye çalışıyorsun? Şimdi her birimize soru. Ben de kendime de soruyorum. Nerede Allah'a şirk koşuyorsun? Nerede ben seni yenerim diyorsun? Çünkü şu andaki yapılan bu ama senden öte değil. Benden öte değil. Demek ki burada her birimiz, burada izleyenlerimiz dahil, her birimiz bir yerde Yaradan'ın haşa elini bileğini bükmeye çalışıyoruz. Onu yenmeye çalışıyoruz ve şu anda görülen ne ki? Şimdi dünyanın en büyük ülkesi neresi? Güçlü ülkesi Amerika. Amerika'yı kim yönetiyor? İsrail yönetiyor. İngiltere. En akıl, en zeka. Güneş batmayan imparatorluk. Kim yönetiyor? Bakıyoruz. İsrail. Peki hani paranın baronları, büyük markalar, şirketler, bilmem neler ne bakıyorsunuz bir yerde? Yani Allah'ı güreşte yenen bir kavim yönetiyor diye geçiyor. Haşa böyle bir şeyi biz iddia etmiyoruz. Şimdi tarihteki bir noktadan, bir olaydan hem kendi hayatımızı hem bugünkü olayları hem de gelişmemizin önünde, ilerlememizin ve tekamülümüzün önündeki engeli görmek için buraya açıyorum. Şimdi öyleyse sevgili dostlar, o olanın Yaradan tarafından yaratıldığının bilgisi ve bilincinde olanlar, itiraz etmeyenler. İtiraz edenlerimiz ise, kabul edemeyenlerimiz, Allah'ın yarattığına, hayır öyle değil de böyle olsun diyen taraflarımız ise, işte yaratıcıyı güreşe ve güreşte yenmeye davet eden taraflarımız. Yani İsrail. Onunla rekabet eden, Elohim'le rekabet eden taraflarımız. Şimdi burada başka bir alana geçeceğim. Tekrardan geleceğiz buraya. Tamam da peki Hazreti Yakup bu rekabeti yapınca ne oldu, ne yaşadı? Peygamber de olsa fark etmiyor. Her birimize hepsi bir örnek. Hazreti Yakup'un biliyorsunuz 12+1 bir oğlu var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Yusuf. Ve Hazreti Yusuf bir rüya görür. O rüyasında her birinizin de bildiği gibi işte o yıldızlar, ay, güneş her bir tanesi onun karşısında eğilir, secde ederler. Babası der ki sakın bunu kimseye anlatma. Ama diğer kardeşleri kıskanır. Bir şekilde onu alırlar, kandırırlar babasını da. Babası çok iyi hissetse de hani öldüreceklerdir ama en sonunda bir kuyuya atarlar. Ama kuyudan kurtulur ve Mısır'da bir vezir olur. Bir devletin başına geçer, hazinesinin başına geçer. En sonunda yine tabii ki bir mertebe devam eder. Ama orada Hazreti Yakup en sevgilisini kaybeder. Ve yıllarca ki Hazreti Yusuf yani çocukluğu, gençliği, büyüklüğü, yetişkinliği çok ileri yaşlarda artık gözü kör olur. Hazreti Yakup'un zorla babasını çağırır biliyorsunuz. Yani hem kutsal kitaplardan hem de
Birçok filmleri yapılmıştır. Ve neredeyse ömrünün son günlerinde Hazreti Yusuf'u bulur ve görür. Kim yendi peki? Güreşi kim kazandı? Yani işte orada onun ruhsal geleceği onun elinden alınır. İşte ondan sonra gerçekten Hazreti Yakup erer. O kadar çileden sonra. Şimdi bizler de kendimize şimdi şöyle bakacağız. Paran olabilir, güzelliğin olabilir, bilgin olabilir, rütbelerin olabilir. Haşa, Allah'ı yenebilir misin? Bugün silahların olabilir, bombaların olabilir, teknolojilerin olabilir. Onun izni olmadan bir şey yapamayacağın gibi onu yenemezsin. Yeniyor gibi zannederiz, bir şeyi başarıyor gibi zannederiz ama bir bakarsın sonunda secde ettirmiş sana. Hayat eninde sonunda her birimize secde ettirir. Yani olanı değiştiremezsin. Olana itiraz ettikçe Yaradan'la rekabet ediyor durumuna gelirsin. Yani İsrail olursun. Peki ben şimdi size soruyorum. Hangimiz olmadık? Hangimiz içeride onunla rekabet eden olmadık? Var mı? Yok. O zaman hangimiz itiraz edebiliriz olana? Bugün İsrail'in yaptıklarına hanginiz itiraz edebilirsiniz? Hanginiz bu bende yok, dışarıda var diyebilirsiniz? Öyleyse bizler de dışarıda gördüğümüz olumsuz ya da hoşumuza gitmeyen tarafları önce hayat aynasında içeride görmek durumundayız. Ben nerede yapıyorum? Hayata, kendime bu zulmü nerede yapıyorum? Ötelemek çok kolay. Dışarıyı suçlamak çok kolay. Diyelim ki başıma bir olay geliyor. Aile içinde bir şey yaşıyorum. O yaşadığım benden öte mi? Diyelim ki buradaki herhangi bir bey karısıyla ya da bir hanımlar kocasıyla bir şey yaşıyor. İtiraz edip o olayı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ki buradaki arkadaşlarım artık onu yapmıyorlardır ama. Değiştirmeye çalışıyorsun. Peki o olan değil mi? Kocanı çocuğunu değiştirmeye çalışmak, olanı değiştirmeye çalışmak değil mi? Peki hiçbir şey dokunmayalım mı? Yani çocuklar gitsin her türlü haltı yesin. Kocam ya da karım bilmem ne yapsın. Bana ne mi diyeceğiz? Hayır böyle de değil. Önce hayat aynasında olandan kendini görmek ve okumak durumundasın. Bu bana ne anlatıyor? Bu seyrettiğim filmde, bu hayatın içerisinde Yaradan ailemle, yaşadığım halle bana ne anlatıyor? Nasıl bir muhabbetin içindeyim? Nasıl bir konuşmanın içindeyim? İşte biz bu muhabbeti görebiliyorsak, yaşayabiliyorsak, katılabiliyorsak bu sefer önce hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmıyor, hatta neredeyse dokunmuyoruz. Fakat gördük ve okumaya başladık ya, bu sefer o mesajı alabildiğimiz için o hayat aynasında dışarıyı başkalarını değiştirmeye çalışırken, başkalarını yargılayıp başkalarına kötüsün, şöylesin, böylesin diye çekiştirmeye çalışan halden özgürleşiyor ve bir bakıyoruz, ya bu dışarıdaki bir ülkenin, devletin, bir insanın, bir askerin değil, benim saçım bozulmuş ve aynaya bakıp
Sadece kendimi düzeltiyorum. Kendimi görüyorum. Kendimi okuyorum. Kendimi biliyorum. Kendini bilmek neydi? Rabbini bilmekti. Çünkü o gördüğün ve okuduğuna itiraz edemeyecek hale gelmekti. Peki ne olunca İslam oluyorsunuz arkadaşlar? Selametti değil mi İslam? Selamete ne olursa geçiyorsunuz? Şahitliğe geçebildiğiniz anda geçiyorsunuz. Yani kelime-i şehadet getirmeden İslam olabiliyor mu? Ne demek bu? Ol anın güzelliği karşısında. Onun yarattığının ne kadar mükemmel olduğunun karşısında şahitliğe, sadece bir tanık olarak, o kadar harika ki, beni o kadar güzel anlatan bir ayna ki bu. Sadece şahit olabilirim. Ve bu şahitlik, bu okuma seni nereye götürür? Hayranlığa götürür. Bu hayranlığın karşısında sadece ne yaparsın? Secde edersin. Şimdi secde neymiş? Hayatın güzellikleri ve bu güzellikleri yaradanın o olduğunun farkındalığı ve idrakiyle bir hayranlıkla çok şükür Allah'ım, çok şükür Allah'ım diyebilmek. Bu sebeple hayatı, hatta hayatını, kendi hayatını da dahil olmak üzere kendini, yaptıklarını, yaptıklarından ötürü kendini ya da başkalarını yargılamak, olanı kabul edememek, itiraz etmek ve onu yaradanla güreş tutmaya çalışmak, yani Yakup olmak. Yakup'un sonu değil ama başı olmak. Hazreti Yakup o güreş tutan, yaradanla rekabet eden tarafını iyileştirebilmek için ne yaşadı? Hatırla bakalım. İşte bugün her birinizin zaman zaman kayıpları, zaman zaman elinden bir şey alınmaları, sağlığının alınması, herhangi bir yerde mutluluğunun ve huzurunun alınması ne demek? Yakup'un elindeki oğulun alınması demek. Onun huzuru kaçtı. Sadece şunu gördünüz belki filmlerde. Hazreti Yakup peygamber bir adam. Ne kadar muhteşem bilmem ne. Allah onu sınav yapıyor ve oğlunu alıyor. Adam da işte yanıyor, bitiyor, bilmem ne yapıyor. Bir de gözleri kör oluyor. Sonunda da oğluna kavuşuyor. Ne oluyor da boğuluyormuş? Yaradanla rekabet ettiği için, yani İsrail olduğu için. Şimdi burayı anladık mı? Onun için hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Hayatta yaşadığınız her şey sipariş. Hazreti Yakup'un siparişi de İsrail olmaktı. Yani ben onu dahi yenerim. Ona rağmen bunu yaratırım. Öyle mi? Onun için Firavun hikayelerini dinledik. Yani şöyle, peygamber dahi olsa fark etmiyor. Her birimiz bu hayatın içerisinde bir yolcuyuz, bir talebeyiz. Diğer bütün peygamberlere bakın. Evliyalara bakın. Her birimizin zaman zaman belki şirk koştuğu taraflar olabilir. Ben yaparım. Ona rağmen ben onun bileğini bükerim dediğimiz olaylar olmuş olabilir. Neden? Onu yeteri kadar dinlemediğimizde, hayatı dinlemediğinde. Onun için erkeklerin ilk yapacağı iş hanımlarını, dünyayı, hayatı dinlemek. Kadınların yapacağı ilk iş kocalarına doğru ve güzel bir şekilde hizmet edebilmek. Yani ruhlarına. Ve bunları yapabildiğinizde yuvalarınız huzur içinde olacak. İçeride ise ruhun ve bedenin, madden
birbirine hizmet ve secde eder halinde ise sen kendinden razı olduğun için Allah senden razı ve sen bu dünyada mutluluk ve huzuru bulmuş olacaksın. Hocam sürpriz oldu size. Evet. Kayseri çağırdı geldik diyoruz. Ne kadar güzel. İyi ki çağırdınız. Bizde hani böyle bir sürü birikimler var diyoruz ya. Yani bir aktaramıyoruz. Görüyoruz, seyrediyoruz televizyonlardan, haberlerden. Ama seyrettiğiniz olaylarda, haberlerde, duyduklarınızda şu nokta çok önemli ki yargıdan uzak durun. Bir konunuzu, komşunuzu yargılamaktan uzak durun. Kendinizi de yargılamaktan uzak durun. Eğer kendinizi yargılarsanız yargılanırsınız. Ya ben zaten hayır, bu sefer çevreniz, etrafınız, hayat Allah'ın kurduğu sistem tarafından yargılanmak zorunda kalırsınız. Peki iyi kötü yok mu o zaman? Demeyelim mi bu iyi diye, bu kötü diye? Hayır, sadece vazifeliler var. Olumsuzu yapacak kişiler emin olun ki o kadar ağır bir yükü almakla çok büyük bir iş yapıyorlar. Yani sen bir sürü insanı öldürüp bir sürü insana zarar verecek bir hayatı seçmedin. Onu seçenler şu anda bize bunları göstermek için bir sürü iş yapıyorlar. Biz onlara da dua edeceğiz. Yani kötü diye yargılamak değil. Diğer taraftan da tabii ki mesafemi koruyacağım. Tabii ki o olumsuz ya da bizim için şu ana kadar kötü diye değerlendirdiğimiz herhangi bir görevle dünyada hayatımızda bulunan bir insandan kendimi korumak durumundayım. Neden? Çünkü Allah'ın bana verdiği emanet bu dünyada, bu hayat içerisinde çok değerli bir hayat. Ve bu hayatın sorumlusu, emanetçisi sensin. Bu sebepten dolayı bu hayatı değerlendirmek, geliştirmek mecburiyetindesin. Peki nasıl gelişir? Nasıl daha değerli olur? Önce hayatının süresini değerlendir. Yani zamanı değerlendir. Peki zaman nasıl değerlenir? Soru. Zaman nasıl bereketlenir? Anda olarak. Peki. Yine soruyorum. Zaman nasıl bereketlenir? Allah'ın önünde yapıyormuş gibi hissettiğimiz anda zaman genişliyor zaten. Evet. İşte o zamanın genişleyebilmesi zamanın içerisindeki idrakin artabilmesiyle mümkün. Şimdi biz sadece bir yer açtık. Ve şimdi geçmişten geleceğe bir İsrail vizyonu açtık. Birçok kişi bu kelimeyi kullanmaya korkuyor, ürperiyor ya da olumsuz düşünüyor. Hayır diyoruz. Bak, bende de İsrail var. Sende de var. Türkiye'de var hocam. Dünyada her birimizde olduğu için şu anda işte diyelim ki mercimek kadar bir ülke dünyanın süper güçlerini kendine nasıl da secde ettirebiliyor. Ama biz nerede yapıyoruz dedik? İşte içeride olana itiraz eden tarafımız bütün hayatımızı olumsuzluklara karşı secde ettiriyor. Allah'a değil. İşte o itiraz eden tarafımız. Yani dünyadaki herhangi bir yönetimi, bir kişiyi, bir hırsızı, bir katili suçlamak da bir yargı. Çünkü yeryüzünde her bir varlık görevini yapacak. Şunu diyor musun? Ya yılan sürünüyor. Ya kalk da yürü be. Ya da Allah niye bunu dört ayaklı yapmamış?
Neden dolayı böyle koşarak gitmiyor da sürünerek gidiyor? Nasıl? Bir soru sormak istiyorum. Sor. Aşamadığım bir Evet. yer. Şimdi biri öldürülmek Bir için... tane daha var mı? Bir dakika hemen şey yapalım ama biraz yüksek sesle konuşacaksın. Sorular serbest. Anlamadığınız neresi varsa genişletelim. Çünkü ne dedik? Kayseri'den şimdi içerideki İsrail anlatıyoruz. Evet. Hocam bir kişi birinin bıçağıyla öldürülmek üzere bir programla geliyor. Seçim hakkı özgür. Evet. Değil mi? Seçiyor. Evet. Bunu bir insan öldürecek. Evet. O da seçip geliyor. Evet. Şimdi bana burayı anlatın. Ben Çok burayı güzel. anlamıyorum. Çok güzel. Ben çok düşünüyorum. Bunu İsrail'e koyuyorum. Ya sizin bir konuşmanızda şöyleydi. Hazreti Hacer'le Hazreti Sare'nin çocukları dövüşüyor. Evet. Ya bu o kadar güzel bir şey ki. Evet. Burada bir şey açıldı Evet. bende. Yalnız ben öldürüleceğim diye, kişi öldürüleceğim diye geldi. Ben bıçaklanacağım dedi. Ben Evet. o şekilde gideceğim veya trafik kazasıyla biri de geldi güm diye vurdu. O da onun görevi değil mi? Görevi yalnız orada şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki bir insanın ölüm vakti geldi. Evet. Kendine göre varlığı kendini öldürtecek adam arıyor. Bakın şimdi böyle bir sürü vakalar duymuşsunuzdur çevrenizde. Yani adam kendini öldürttürecek. Ona sataşıyor, buna sataşıyor. Bir de ya da yani o kadar zayıflıkla bir şeyler yapmaya çalışıyor ki ne olur beni öldürün diyor. Şimdi kendine bir kurban arıyor. Kurban dediğimiz kişi. Bakın şimdi tersten anlatıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü aynı zamanda onu öldürecek kişiye yüklerini verecek. Yani öldüren ölenin yükünü de alıyor vicdanen. Değil mi? Şimdi hapishanede yatsa da bu dünyada diyelim ki herhangi bir şekilde bir yerde olsa da o öldürdüğü insanın vicdan azabını ve onunla ilgili birçok olay ve konuyu sırtında taşıyor. Şimdi bu bir farklı tekamül. Vicdanını pişirerek kendini şimdi bu kişinin suçlamaya ihtiyacı var. O kişinin kendini yargılamaya ihtiyacı var. Pişmanlığa ihtiyacı var. Benim şimdi biraz önce anlattığım bir tekamül anlatıyorum. Yani buradaki arkadaşlarımıza bir tekamül seviyesini anlatıyorum. Bir sürü farklı vicdan seviyesi var. Özellikle haddini sınırını bilemeyen insanların bol bol kendini suçlamaya, kendini yargılamaya, pişman olmaya ve bu yeryüzü içerisinde bir cehennem oluşturup kendini yakmaya ihtiyacı var. Şimdi bak durum değişti. Ben sizi yeni bir realiteye, yeni bir anlayışa davet ediyorum. Zaten çoğunluk burada. Pişman olmaya ihtiyacı var. Suçlamaya ihtiyacı var. Onlar yeryüzündeki cehennemi beden ötesine taşıma ihtiyacında olanlar. Onu da yargılayamıyoruz. Onu bakın seçim. Evet, seçim. Hiç yani sakın ola ki yani bir sürü vicdan realitesi var ve her vicdan realitesinin de ona göre seçimleri var. Tabii ki pişman olacak. Sakın dokunma. Fakat şimdi pişmanlık bir insanın ruhunu ezmesi demek. Orada kalır ve uzun bir süre o yemeğin içerisinde, o tencerenin içinde pişer. Ona ihtiyacı var. Ama yükselemez o anda. Ne zaman pişer? Birisi kepçeyi alır, oh bu nohutlar pişmiştir der. Sofraya lezzet katar. Ama o zamana kadar yanar. Yeryüzünde de beden ötesinde de kurulan cehennemde kendi taşıdığı duygu ve vicdan odunlarıyla kendini yakar. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Sor. Şimdi Hepiniz biz- sorabilirsiniz yani şey yok. Biz Evet. Seçimler yaparak geldik. Ben rahime olarak dünyaya bedenlenmeyi... Evet, rahime. Evet, rahime aldım. Çok şükür. Yani o nohut tanesi olarak gelmeyi de seçebilir miydim ben? Tabii. Zaten seçtiğin zamanlar olmadı mı? İşte Bak bunu soracağım. her birinizin bir hayatının içinde nohut olmak da var. İşte Tohum olmak da var. evet. Filiz olmak, serpilmek de var. Pişip yemek olma hakkı da var. Şimdi her birimiz sofraya lezzet katacak o yemek olamadık. Ama her biriniz çiğ nohut oldunuz.
Her biriniz o tencereye giren pişen oldunuz ama iş sofraya lezzet olmak, yeni tohumlarla, güzellik tohumlarıyla hayata serpilmiş olmak. Bunu nasıl anlayacağız daha önce? Yani nasıl anlayabiliriz hocam? Şöyle, içini yakan olay varsa tenceredesin. Huzursuzsan tenceredesin. Suçladıkların, kızdıkların varsa tenceredesin. Hayatı, olayı, başına gelenleri dışarıdan biliyorsan tencerede pişiyorsun, yanıyorsun. İsrail'sin. Bu kadar. Bakın. O çalışmadan sonra çok şükür özgürleştim. Çok Maşallah. şükür hocam. Hangi çalışma? Anlat bize. Biz de özgürleşelim. İki kadının Evet, çocuklarının şöyle. çünkü Hazreti İbrahim'in evlatları diye YouTube'da bir yayın yapmıştık. İlk bu konular başladığında ve hala aslında bu devam ediyor. Çünkü hani Filistinli ile bugünkü aslında ne diyelim İshak oğulları. hı hı, İkisi de birisi İsmail'in oğulları, birisi İshak'ın oğulları. Baba bir, anne ayrı. Birisi işte Sara ya da Sare diyorlar. Bir tanesi Hacer'in evlatları. Oradaki annenin, iki annenin yaşadığı hani Anadolu nöker der. Kumanın birbirine kıskançlığı ve öfkesi bugün ülkelerin savaşı. Peki sizler de bunu içeride yaşadınız mı veya ya da yaşıyor musunuz? Herhangi bir kişiye karşı kıskançlık. Bak oradan el kalkıyor. Gel. Hadi gel. Anladınız? teşekkür Sağ ol. ediyorum hocam, sağ olun. Şimdi çekememezlik, kıskançlıklar ya da işte birine karşı öfke, kızgınlık yaşıyorsan o zaman işte o bir bakıyorsun ki dünyaya ektiğin tohumlar ki bugün Filistin'de İbrani aslında İshak'ın oğulları da Yahudiler de bugün aynı şekilde İbrahim'in oğulları ve bir bakıyorsun ki huzursuz, ikisi de tatsız. Evet. Merhaba, hoş geldiniz Hoş Mete bulduk. hocam. Ben şu an çok duygulandım. Ay çünkü- canım, canım, canım. Çünkü Söyle. ben yarın yolcuyum. Aslında Hayır burada olsun. yaşamıyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum, Berlin'de. Ve yarın gidecektik. Benim bence öfkem kendime şu an anlattıklarınızdan sonra bunu fark ettim. Çünkü benim yıllardır elimde yaralar çıkıyor böyle Bu yara mı şekilde. sil mi? bu yara. Şunlar Bunlar da aynı şekilde böyle küçük önce Evet. başlıyor sonra böyle büyüyor. Ve benim doktorumun bana yani tabii ki sebebini anlayamıyor çünkü ben çok yer gezdim, yıllardır var bu. Ve doktorumun bana söylediği şey, benim adım Yase bu arada. Yase, bence senin içerinde bazen teröristler evet, var evet, ve bunlar arada çıkıyor. Bunu biz bilmiyorum nasıl çözeceğiz. evet. İsim neydi? Yasemin mi? Yase. Miyase. Evet. Şimdi bak Miyase. Ne kadar güzel bir kadın değil mi? O öyle görmüyor. Kendini çirkin görüyor. Ben söylediğimde evet ya da hayır de. Eskiden öyle olduğumu düşünüyordum, evet diyebilirim. Biraz daha kalmış. Şimdi bakın. Hayır. O kendini çirkin görmüyordu. Hayatı ve dünyayı güzel bulmuyordu. Dünya yaşanacak bir yer değil ve çirkin görüyordu. Evet mi hayır mı? Evet. Zaten ters cinsiyet beklentisi olarak gelmişim. Onun için dişiyi, kadını, hayatı, dünyayı eksik, çirkin ve dünyayı da yaşanmaz bir yer olarak görüyordu. Şimdi bu sebepten dolayı yaşadıklarını hazmedip sindiremeyen bir bedeni var şu ana kadar. Doğru mu? Doğru. Bakın. Çünkü neden? Hayat bir matematik. Ben onu ilk defa görüyorum. Fark etmiyor. Bir cümlesi yetiyor, bir kelimesi yetiyor. Çünkü olan doğruyu söyler. O bana dese ki hayır ben güzel buluyordum, yalan söylüyorsun derdim. Ya benden iyi mi bileceksin? Evet biliyorum. Neden? Olan doğruyu söyler. Bakın. Her birinizin hayatındaki olan size doğruyu söyler. Seçtiğiniz beden bu dünyaya geldiğiniz bedendir. Kim seçmiş? Sen seçmişsin. Peki. Şimdi şu ana kadar itiraz ettiği şeyler vardı.
Yani işte yeteri kadar acaba şöyle mi, şuram şöyle. Mesela şöyle söyleyeyim. Tabii bir kadın tabii ki bir erkek de kendine iyi bakacak, dinç olacak, sağlıklı olacak ve kendini daha iyi ve daha güzel hissettiği hallere geçecek. Ama müdahale değil. Bakın. Yani sağlık için her şeyi yapacaksın ama dışarıdan müdahale ettiğin yerlerde olanı yine kabul etmeyen tarafın var. Hani bu nereye gidiyor biliyorsunuz da çok oraya şey yapmıyorum. Ya zaten diyorlar yarıdan çoğu estetik yaptırıyor. Yarıdan çoğu, yani biz sadece o bilgiyi veriyoruz. İyileşmek ve kendini iyi hissettirmek için yaptığın her şey helal ama beğenmeyerek yaptığın, itiraz ederek yaptığın şeyler kulağını çeker. Şimdi şurayı açalım, ondan sonra çağıracağım. Bir daha söyle tam ismini. Miyase. Miyase bu dünyayı ve hayatı sevilecek taraflarını görebilmek için burada. Şimdiki savaşlarla ilgili durumda anlatılanları gördün ve anladın mı? Gördüm ve anladım. Aynı arkadaşımızın dediği gibi o videodan sonra Evet. bende bir açılma oldu. Çok şükür. Yani Peki ben çok şükür şimdi içerideki İsrail'i gördün mü? gördüğümü başladım ben. de. Görmeye başladık. İşte şimdi o tarafı da kucaklayacağız. Öleni de öldüreni de kucaklayacağız. Çünkü işimiz kendimizle. Evet, hemen oturalım. Bu şu demek. Ha, o zaman hırsızın hiçbir kabahati yok. Öldürenin, savaşanın, ölenin de öldürenin de hiçbir kabahati yok. Tespitler yapacağız ama yargılamak bizim işimiz değil. Hırsızı götür polise teslim et. Kanuna ver. Görevini yap. Gerekli dilekçelerini, sosyal bilmem nelerini yap. Ama yargılamak bizim işimiz değil. Çünkü sen eğer güzele ve güzelliğe güzel bakabiliyorsan, içindeki yaradanın ne kadar mükemmel ve güzel yarattığını görebiliyorsan sadece hayranlıkla eğilir ve secde edersin, kucaklarsın, onun için de kucaklanırsın. Çok Evet. teşekkür ederim hocam. Çok şükür. Çok şükür geldiniz çünkü ben gerçekten de Aralık'ta İstanbul'daydım ve şifacının yolu çalışmasını kaçırdım. Bir de 900 metreydi bize. Dedim akşam gördüm nasıl olur böyle, hiç aklımızda yoktu burada Kayseri'de. İşte bak Kayseri'de konuşmak. geldik. Siz getirdiniz, hiç Kayseri İçeride- planda yoktu. Aslında bir talebim olmuştu, ben içeriden çok küçük diye düşünmüşüm ama bu talebim Bak galiba yarın da Almanya'ya gerçekleşti. gidiyor, bak bizi buraya getiriyor. Çok şükür, Evet, ben çok sağ ol. teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, gel. Gerçekten Kayseri hiç planımızda yoktu. Dün geceye kadar, dün Sivas'taydık, Sivas'ta kaldık. Hatta orada da bir sürü dostlar vardı ama hani artık dönüş zamanımız gelmişti. Ama bir baktık Kayseri'deyiz. Hocam benim de siz Hayır olsun. Dur bir saniye. Bugün telefonumu evde unuttum. İşe gittim. Arkadaş beni başka bir arkadaştan aradı. Dedi ki Ünal Güner geliyor. Çabuk gel. Hadi nerede, nasıl, nasıl oluyor dedim. Yani buraya telefonsuz, hiçbir iletişimsiz. Siz çağırdınız, ben geldim. Maşallah. Elhamdülillah. İşte böyle de var. Şimdi bazı arkadaşlar da şimdi ya Instagram çalışmıyor da gelemedik bilmem ne yaptık. Yani yarım saat önce aradık, bak maşallah Kayseri doldu. Hani bir gün önce olsaydı eminiz ki çok daha kişi gelecekti. Olmayanlar bile geldi. Evet. Şimdi bu konuda çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Yunus Emre'nin biliyorsunuz türbesi var ve orada işte bir sürü olaylar bilmem neler oluyor. Onun hatta naaşına da bir sürü bir şeyler yapıldığı falan söyleniyor ve bir yerden bir yere taşınacak, yeni bir yer yapıyorlar. Bir bakıyorlar ki işte ertesi gün taşınmış yapılacak. 30 bin civarına Türkiye'nin dört bir tarafından insan geliyor oraya. Bu vakayı yaşayanlardan biliyoruz. Gazetelerde de çıkmış. Gazetelerden görmedim. Herhalde yani büyük ihtimalle 1900 kaçtan sonra olacak yani bu iş. İşte Sakarya Meydan Muharebesi'nden bir 10 yıl içinde olmuştur yani. Yani çok yakın bir zaman değil.
Ve oradaki insanlara soruyorlar. Telefon mu aldın? Yok. Mektup mu aldın? Yok. Nasıl geldin? 30 bin kişi gelmiş. Çağrıldık diyorlar. Bu kadar. Evet, sendeyiz. Teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani Yakup peygamber Yaklaştır. Evet. neyi umdu, neyi istedi ki Yaradan'la bir kavgaya girdi ve bu kavgada oğulların her biri aslında bir gezegenle, bir yıldızla Evet. temsil edilir. Aslında sadece kendi ruhunda değil, bütün felekleri birbirine düşürecek kadar kendi gözlerini ileriyle ilgili tek bir ışığı, zerreyi kaybedecek kadar ve memleketlerini Biraz daha yüksek söyle. Çok güzel bir soru soruyor. yani memleketlerine yaşadıkları yerlere kıtlığı getirip bir ot dahi bitirmeyecek kadar bir savaşta neyi istedi? Aslında siz süreci anlattınız ve burada talebi neydi ki? Yani kendisi neyi umdu da böyle bir Evet. ayin içerisine Çok güzel bir girdi? soru. İsim neydi? Fatma. Fatma. Şimdi diyor ki 12 tane çocuğu biliyorsunuz 12 tane aynı zamanda gezegeni, 12 karakteri, 12 burcu, 12 kavmi, 12 havariyi, 12 imamı anlatıyor. Bir taraftan sembolik dilde. Ama diyor şimdi ülkesinde kıtlıklar oluşturup o kadar tatsız ve lezzetsiz haller ve durumlar yaşayıp gözüne ışık girmeyecek hal ve duruma gelmesi nasıl bir şekilde dilenmiş olabilir? Ona ne fayda için bunlar yaşanmış? Kader planı nasıl böyle bir şey teşkil edebilir? Hem de bir peygamberin. Yani onunla bağ kuran, kainat internetinden beslenen bir varlık demek peygamber demek. Sıradan bir insandan bahsetmiyoruz diyor. Şimdi sevgili dostlar, sevgili Fatma. Kader geçmişten geleceğe doğru yazılmaz. Gelecekten geçmişe doğru yazılır. Şimdi burada senin yerinde Hazreti Yakup aleyhisselam olsaydı, selam olsun. Ona deseydik ki sen Hazreti Yusuf gibi bir evlat yetiştireceksin. Yaşadığın olaylar dilden dile anlatılacak. Yaşananlar milyonlarca insana ilham olacak, bilgi olacak ve birçok insanın gönlüne bir şifa olacak. Evet, şirk koşacaksın. Onunla güreş etmek üzere rekabet edeceksin ama sonunda bunları yaşayacaksın. Ey Yakup, bu kaderi yaşamayı seçer misin? Sondan başa doğru oğlunu da elinden alacağız. Kıtlıkla vereceğiz. Gözünü de alacağız. Ama sana sonunda bu mükafatı vereceğiz. Kabul eder misin bu geleceği, bu kaderi? Ne dersin? Şimdi söyle bakalım Fatma. Onun dilinden eder misin? Ederim. Yaradan'la savaşmak. Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ olsun. Fatma duygulandırdı bizi böyle. Onun için her biriniz geçmişten geleceğe doğru değil, gelecekten yani bazen bir sonucu almak için bugün bunları yaşıyorsunuz. Evet, her birinizin hayatında bir sürü olaylar, konular oluyor. Hepimizin oldu. Neler neler her birimiz yaşadık. Ülkemizde, dünyada şu anda neler yaşanıyor. Ama emin olun ki her birimiz gelecekte ne olduysa, neyi seçtiysek bu yaşananlar onun yüzü suyu hürmetine hepimiz kabul ettik. Hepimiz onayladık. Hepimiz imzaladık. Evet. Hocam Gel.
Şimdi İsrail kazanı dedik, bedendeki Evet. nefsimizden konuştuk. Bu bireysel olan bir olay. Bir de bunun Türkiye, ha, Daha yüksek sesle. kısa soru olarak sorabilirim. İsrail kazanı dedik. Bir akım böyle başlamış. Evet. Mümkün değil mi bizim bu akımı tekrar kapatabilmemiz? İşte bunu dışarıda kapatmak değil. Önce bu aynada Tabii. bu seyrettiğimizin içinde kendimizi görmek. Yoksa bakın yani tabii ki her bir çocuk çok önemli. Her bir insanın yaşaması, doğru ve güzel bir şekilde tekamül ortamında olması çok önemli. Ama ilahi kanunlar açısından burada bir hayat, 10 hayat, 100 hayat hiç önemli değil. Her birisi feda edilir. Yeter ki sen bu hayat aynasından bir kıvılcım al, bir bilgi al, bir idrak al. Yani İsrail kazanı diyerek bir akım başlatıp hepimiz bireysel temizlenmemiz gerekiyor ki Türkiye'miz şifalansın. Bu dilimizden çıkanla tüm dünya şifalansın ama bunun bir kıvılcımla başlaması gerekiyor. evet. Ki zamanında öyle başlamış, bu noktaya gelmiş. Böyle bir kıvılcımla da biz bireysel olarak bu dönüşüme başlayamaz mıyız? Şimdi şöyle bakın. İsrail. Biz kendimizi kurtarmak için başlayabiliyoruz. Şimdi bizim görevimiz seyrettiğimize kendimizi iyileştirmek. Evet. Şimdi Allah'ın bir de planı var. Bir kulların planı var. Yani aman illa hani şu Gazze düzelsin, işte Filistinler şöyle olsun. Bu değil. Bu topu taca atmak, dışarıya kaçmak. Dünyanın dört bir tarafında bir sürü farklı farklı düşüncede insanlar oturuyorlar ve ya nasıl biz bir dünyada yaşıyoruz? Bizi kim yönetiyor? Bizim ülkelerimizi kimler yönetiyor? Bizim seçtiğimiz insanları biz mi seçtik? Başkalarımız seçiyor. Dünya nereye gidiyor diye düşünmeye başladılar. Bakın. Evet, açılışta. Şimdi ne kadar kıymetli bir şey bu. Evet. Öyleyse evet orada bir sürü çocuk ölüyor ama boş yere değil. Değil. Orada bir Değil. savaş oluyor ama Değil. herhangi bir şekilde bunlar tesadüfen değil. Ve şunun da altını çizmekte çok fayda var. Dünyada bugün savaşlar var. Ve şu andaki yürüyüşle ve çoğunluğun durumuyla çok daha büyükleri olacak. Böyle gidersin. Bugün bir sürü çocuklar ölüyor. Gelecekte de bu gidişle, bu yürüyüş hızıyla çok daha fazlaları ölecek. Neden? Çünkü insanlar imana davetli ama inançla oyalanıyorlar. Bakın. Ve imana gelebilmek için daha fazla ölüm seyretmeye ihtiyaç var. Buranın altını çiziyorum. Ancak ölüm seyrettikçe imana adım atılabiliyor. Evet. Onun için çok daha fazla çağrı var. İçimizdeki İsrail'i iyileştirirsek tüm dünyadaki İsrail'de de yaşanılan bu acılar biter. Evet. Biz yine de kendimizden sorumluyuz. Evet. Çok sağ ol. Evet sevgili Kayseri gel. Hocam merhaba. Merhabalar. Ben bu İsrail-Gazze Savaşı başladığından beridir en çok aklıma takılan şey, biz mesela bunu değiştirebilmek için elimizden bir şey gelmiyordu. Dışarıda seyrettiğimizi. Tabii ki öncelik kendi içimizde değişim yaratmak ama hani bazen de düşünüyorum böyle etki alanımızı daha genişletebileceğimiz, daha böyle güçlü pozisyonlara neden gelemiyoruz da kendimizi küçükte tutuyoruz acaba kısmına Çok güzel. takılıyorum. Şimdi yine isim neydi? Nihal. Nihal. Nihal, hayatında zihninin kapsama alanı mı daha baskın, kalbinin kapsama alanı mı daha baskın? Kalbim. Bir daha bak bakalım. Şu an Yani ezbere konuştum. evet. Ben Dünya zihnim daha insanlığının baskın ve şu buradaki anda. hepimizin çoğu zaman hesap kitap yapan tarafları, korku ve endişeye kapılan tarafları, ben diyen tarafları daha baskın. Evet. Çünkü gönül içeride Yaradan'ın sesidir.
Gönlün dili onun dilidir. Onu dinledikçe dönüşür. Yaradan ile muhabbet ettikçe dönüşür. Peki nasıl dinleyeceğiz? Önce okuyacağız. Oku, oku, oku. Nasıl okuyacağız? Hayatın bir sembol dili var. İşte biraz önce neydi? Miyasede. Şimdi miyase bana diyor mu? İşte bak bu var ama ben hayatı şöyle şöyle. Hayır, bu onun bir sembolü. Miyase ilk önce midesini ve bağırsaklarını bir detoksa temizleyecek. Fiziksel olarak, şimdi biz bugün duygusal başlangıcını yaptık ama bir dokunduk. Yani yaşadıklarını yargılamaktan öteye gelecek. Şimdi bak, kendindeki durumu okuyacak. Her biriniz yaşadığınız olayların içindeki sembolleri okuyacaksınız. Bu olay bana ne anlatıyor? Hocam biraz Yaşadıklarım bana ne anlatıyor? Evet. Biraz evvel dediniz ya, uzağı göremiyorum ama babamla aram iyi Evet. dersiniz yalan. Ben uzağı göremiyorum. Babamla sorunlarımın da farkındayım. Ben sizin babayla helalleşmek çalışmanızı 3 kere yapmayı denedim. 3'ünde de uyuyakaldım, yapamadım. Evet. Yapamıyorum. Yapamadın. Yapamıyorum. Yapamadım. Şimdi neden? Uyuyakalıyorum sizin Neden? çalışma Şimdi bak, esnasında. neden biliyor musun? Şimdi o çalışmaya ya da şu andaki zamana kadar tam karar vermedin. Tam karar vereceksin. Ben baba ile, Rahman ile barışmaya, helalleşmeye karar veriyorum. Babasıyla arası kötü olan uzağı göremiyor. Geleceği plan. Geleceği göremiyor. Şimdi bazısı şimdi düşünüyor. Ha, benim gözlerim uzağı görüyor ama sen de geleceği görmüyorsun. Zamanla sorun yaşıyorsun. Sürekli bir şeyi erteleyen, bir yere geç kalanın babasıyla, Rahman'la sorunu vardır. Bak tık. Ya ben her yere geç kalıyorum ama babamla aram iyi. Yalan. Sürekli bir zaman sıkışıklığı yaşıyorum ama işte babamı çok seviyorum bilmem ne. Yalan. Halının altına süpürüyorsun. Bak işte olanı okumak, önce kendimizi hayat aynasında okumak demek. Okuduğumuzu anlayıp doğru tespitler yaparak şimdi nasıl iyileşiriz? Nasıl gönlümü daha iyi duyarım? Duyuyorum da daha iyi duyayım. Nerede kulağımı kapatıyorum? Nerede dışarıya bakıyorum? Şimdi birçok kişi ne yapıyor? Vay işte İsrail, sen şöylesin, sen böylesin. Bendeki İsrail, ben kendime ne yapıyorum? Ben hayatıma ne yapıyorum? Şimdi durum değişti. Topu dışarıya taca atmak ya da dışarıyı kötülemek çok kolaydı. Ama kendimize geldiğimizde, yani içeride böyle bir savaş yoksa dışarıda bir savaş yok sevgili arkadaşlar. İçeride otoriteyle ilgili Allah'ın yarattığı sistemin kanun ve kurallarına itiraz yoksa baba ile herhangi bir şekilde bir sorun yok. Şimdi nerelerde o kurallara itiraz ediyorsun, onlara bakacaksın. Bu dediğimi gördün mü? Görmeye başladın mı daha doğrusu? Var mı bunların hepsi? Var. Var. Şimdi artık o helalleşmeyi doğru şekilde yapabiliriz. Sağ ol.